Daha önce başlıyoruz dedik. Birlikte yelken yapalım dedik. Cesaretlendirmeye, sizi denize biraz daha yakınlaştırmaya çalışmak istedik. Bugün bunun ne kadar aslında kolay olduğunu bir kez daha yaşatmak adına tek başıma denize çıkmak istedim. Sizi de yanıma davet ediyorum. Gelin birlikte yelken yapalım. Ben bugün tek başımayım. Diyojen yapısı itibariyle çok karmaşık bir tekne değil. Zaten bir veya iki kişinin rahatlıkla yönetebileceği, denizcilik diliyle avrayabileceği küçük bir tekne. Dolayısıyla her şeyi en basit koşullarda denize en hızlı ulaşımı sağlayabilmek, bir an önce tekneyi hazırlayıp denize açılabilmek için tasarlanmış. O yüzden ben de bunu hazırlarken açıkçası çok zorlanmayacağım. Gözünüzü korkudan bir şey kesinlikle olmasın. Standart bir hazırlık süresi içerisinde 10-15 dakika gibi bir sürede hemen denize yelken yapmaya çıkılabilir. Tek başına genellikle denize çıkmadan önce denizde su üzerinde yapacağınız hazırlıkları karada tamamlarsanız deniz üzerinde tekne hareket halinde olacağı için çok da zorlanmamış oluruz. O yüzden ben de zaten çok küçük olan bir filomuz var. Onu burada hemen hazırlıyorum. Geriye sadece mandırı basıp yelkeni toka etmek kalacak. Diyojen'e ilk kez suya atmaya hazırlanırken orada çok güzel bir şey söylemiştim. Denizde bir saat güzel vakit geçirebilmek için karada çok fazla vakit harcarız. Her şey yeter ki o denize çıktığımız zamanda dört dörtlük çalışsın diye, bize sorun yaşatmasın diye. Yelken yapmanın en kolay kısmı yelken yapmaktır aslında. Bütün sorun tekneyi hazırlamakta, karadan ayrılmakta. Evet, filomuz hazır. Evet. Biraz yakıtımızı pompalayalım ve motorumuzu suya indirelim. Çalıştırıp kontrol edersek dışarıda başımız ağrımaz. Hazırız.
Karada iyi bir hazırlık yaptıktan sonra işin en önemli ve en zor kısımlarını zaten orada bitirmiş oluyoruz. Geriye sadece denize yelkenleri toka etmek kalıyor. Bugün Gökova Körfezi'nin Karacasöt koyundan denize açıldık. Ve rüzgar kuzeybatı yönünden 5-6 knot seviyesinde esiyor. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde yelkenlerimizin trimini rahatlıkla yapabiliyoruz. Artık motorumuza gerek kalmadığına göre onlarla kurtulabiliriz. İşte yelken yapmak aslında bu kadar kolay. Bütün mesele başlayana kadar. Bir kere başladınız mı? Yola koyuldunuz mu? Rüzgar zaten sizi alıp götürmeye hazır. Çok güzelsin. Hava bugün çok güzel. Aslında mesele tek başına denize çıkmak değil. Kendi kendine kalabilmek, kendini dinleyebilmek. Bir sürü tek başına dünyayı dolaşan, yarışan, tek başına oradan oraya seyir yapan insanlar tanıyorum. Okuyorum, dinliyorum, takip ediyorum. Kendileriyle aslında bütün dertleri. Ya da kendilerini biraz daha yaşamak istiyorlar. Denizle daha baş başa kalmak istiyorlar. Galiba ben de aynı şeyi hissediyorum. İnsan denize açılınca, şu dalgaların sesini duyunca zaten içinde ne varsa dökülmeye başlıyor. Ben genellikle çocukluğuma gidiyorum. İlk defa Optimist'e bindiğim zamanlarda, ki o zamana kadar hiç hayatımda spor yapmamıştım. Yani öyle bir imkanım olmamıştı. Teknede tek başıma giderken tabii insan kendi kendine konuşmaya başlıyor, şarkı söylemeye başlıyor. Dalgaların sesini dinliyorsun, ufka bakıyorsun. Tabii insan çocukken daha çok hayalperest oluyor. Binlerce hayal kuruyorsun. İnsanın hayatındaki en güzel yılları ne zamansa herhalde düşünmeye ve hayal kurmaya başlayınca o zamanlara gidiyor. Hiç sonunda uçsuz bucaksız denizde ne olacağını düşünmeden öyle gidiyorduk. Ailemle yelken yapıyorum, arkadaşlarımla yelken yapıyorum. Bazen eğitimlere çıkıyoruz, yarışlara giriyoruz. Çok birbirinden farklı seviyelerde, farklı tatlarda insanlarla yelken yapma imkanı buluyorum. Özellikle ailemle yelken yaparken çok keyif alıyorum. Geçtiğimiz hafta sonu büyük oğlum Atlas ilk defa bu teknede yelken yaptı ve dümen tuttu. Şu an benim oturduğum yerde dümen tutuyordu annesinin kucağında. Ya, o an yaşadığım mutluluğu zaten ifade etmem imkansız. İnsan suya yakın olunca o yüzden bir şeyler daha çabuk hissedilmeye başlıyor. Diyojen'le ilgili ilk hayallerimizi paylaştığımızda, başlıyoruz dediğimizde suya daha yakın olmak istiyoruz derken aslında zaten bunu kastediyorduk. Şu anda elimi suya daldırabiliyorum. O kadar yakınız ki. Harika. Rüzgar ilk denize açıldığım zamankine göre biraz daha arttı. Tabii hava biraz daha ısındığı için rüzgar şiddetini biraz artırabildi. Çünkü tam batıdan esiyor. Akdeniz'de, Ege'de çok klasik bir havadır aslında bu ama tabii yazın etkisini çok daha fazla görürüz. Ama Kasım ayı gibi zaman içerisinde
Hem rüzgarı hem güneşi böylesine yakalayabilmek çok büyük bir fırsat, çok büyük bir nimet. Şortla yelken yapabiliyorum en azından şu anda. Yaptığım tek şey dümeni tutmak, iskotayı tutmak. Tekneye doğru açıyı verebilmek. Tabii böyle bir cümlede söylendiği kadar kolay olmadığını herkes biliyor. Ama emin olun yelken yapmak gerçekten bundan ibaret. Çok zor bir konu değil. Çok sevdiğim bir koy var. Oraya doğru bir tramol atalım. Yaklaşık bir saat orası çıktıktan sonra tabii geldiğimiz yolu geri gitme vakti geldi. Şimdi yelkenleri biraz saldık. Rüzgarı iyice arkamıza aldık. Geniş apaz seyriyle şu anda tam karşımda Sedir Adası'nın burnunu görüyorum. Çok keyifli bir şekilde rüzgarla beraber, dalgalarla beraber süzülüp gidiyoruz. Her güzel şeyin sonunda bir yemek yaptığın zaman mutfağı nasıl temizliyorsun? Yelken yaptığın zaman da tekneni güzelce temizleyeceksin. Tatlı suyla şefkat göstereceksin. Her tarafını fırçalayacaksın. Bugün çok güzeldi. Çok keyif aldım. Rüzgar çok güzeldi. Birlikte yelken yapalım. Denize yakın olalım. Küçük tekneler her zaman bizi denize daha yakın hissettiriyor diye daha önce paylaştık. Bugün tek başıma yelken yaptım. Ne kadar kolay olduğunu, ne kadar ulaşılabilir olduğunu size göstermek istedim bir kez daha. Korkmayın, yaklaşın, içine girin. Her çeşit tekneden yararlanmaya çalışın. Ben her boyda, her kategoride tekneyle yelken yapmaya çalışıyorum ama işlerinde bana sorsanız en zevkleri, en pratikleri hangileri diye bu küçük tekneler derdim. Diyojen de onlardan bir tanesi. O yüzden bugün çok keyif aldım. Yalnızdım. Kendimi dinledim. Dalgalarla, rüzgarla beraber çok keyifli vakitler geçirdim. Bence siz de buna bu kadar yakınsınız. Korkmayın ve bir an önce kendinize uygun bir tekne bulup denize açılmaya bakın. Sevgiler, hoşça kalın.